Bu videomuzda merak edilen bir konu üzerinde duracağız. Tutankamon'un dünya dışı materyalden yapılmış hançeri. Tutankamon'a ait mezar, hakkında pek çok spekülasyon ve eser hırsızlığı suçlaması bulunan İngiliz arkeolog Howard Carter tarafından bulunmuştu. Lord Carnarvon'un sponsor olduğu kazılar, kesintili olarak uzun yıllar sürmüştü. Başarısız kazı alanları ve 1. Dünya Savaşı, mezar alanının bulunuşunu geciktirmişti. Nihayetinde uzun kazı sondajları sonucunda Carter, 3300 yıldır gizli kalmış mezar odasına ulaşmıştı. 1925 yılında mumyanın sargı bezleri açıldı. Carter, sargıların arasında, mumyanın bir parçası gibi saklanmış, oldukça iyi durumda, 2 hançer bulmuştu. Bunlardan birinin yapıldığı demir, paslanmamış olması ve o dönemde Mısır'da bu tarz metal işçiliğine ender rastlanması nedeniyle bilim insanlarını şaşırtmıştı. İncelenen metal hançer, birden büyük bir heyecan yaratmıştı. Hançerin sapı ve kını, altındandı. Renkli taşlarla işlenmiş harika bir işçiliğe sahipti. Ama ilgi çeken altın ve işçilik değildi. Hançerin kesinlikle en ilgi çekici yanı keskin kısmıydı. Araştırma yapanlar, demirdeki nikel ve kobalt oranlarının hançerin bu dünyadan olmadığını gösterdiğini belirttiler. Bu ifade, uzaylı astronot teorisyenlerini ayağa kaldırmaya yetmişti. Gizemli Mısır medeniyetini, piramitleri, devasa heykel ve dikili taşları insanların değil, uzaylıların yaptığını iddia edenler için bu bulgu, hemen ilgi gördü. Arkeoloji ve antropoloji ile ilgilenenler ise, demir işçiliği ile ilgili bildiklerini tekrar gözden geçirdiler. Çünkü bilindiği kadarıyla, Mısır'da demir çağı en erken MÖ 800'lere dayandırılıyordu. Yani mezar tarihinden 500 yıl sonraya. Peki, bu hançer nereden gelmişti? Gerçekten de uzaylılar işin içinde olabilir miydi? Bilim, neyse ki, spekülasyonlara değil, verilere dayanıyor. Arkeologlar Amarna mektupları olarak bilinen, 3400 yıllık bir dizi tablete başvurdular. Kayıtlara göre, Tutankamon'un dedesi 3. Amenhotep'e, Mezopotamya'daki Mitanni kralı tarafından verilen, altın kınlı, demir bir hançerden söz ediliyordu. Ayrıca yapılan kimyasal analizler de bu bulguyu destekliyordu. Elbette buraya kadar anlattıklarımız oldukça heyecanlı ve spekülatif. Gelelim işin gerçeklerine. Doğrusu şu ki, yakın zamanda yapılan araştırmalar, hançerin demirinin meteorik kökenlerini ortaya koydu. Metal gerçekten de uzaydan gelmişti. 2016 yılında yapılan kimyasal analizlerde, hançerin yüzeyindeki nikelin dağılışı dikkate alınarak, hançerin demir göktaşları grubu olan oktaedritten yapıldığını gösterdi. Göktaşı düşük sıcaklıklarda işlenerek hançer üretilmişti. Araştırmacılara göre eski Mısırlılar, süs eşyaları ve törenlerde kullanılan eşyaların üretiminde, göktaşı demiri kullanmaya büyük önem verirlerdi. Demirin, madenlerden çıkarılıp işlenmesi teknolojisi, M.Ö. 1000'li yıllara denk gelir. Ancak bundan önceki tarihlere ait de, demir buluntular ele geçmiştir. Ancak bu buluntular daha çok dünyaya meteor olarak düşen meteorik demirlerdir. Bu meteorik demirler dünya yüzeyinde nadir de olsa bulunabiliyor ve bu meteorlardan yapılan nesneler, altından bile daha fazla önem görüyordu. Hem oldukça nadir bulunuyorlar, hem de gökten, yani tanrıların yaşadığı düşünülen yerden geliyorlardı. Mısırlılar onlara bu yüzden yıldızlar diyorlardı. Gelin daha erken bir örneğe göz atalım. 1935'li yıllarda, Alacahöyük'ün Hitit yerleşiminde kazı yapan arkeologlar, altın kabzalı meteorik bir hançer keşfettiler. Hançer, Tunç Çağı'nda, M.Ö. 2400 ila 2300 yılları arasında tarihlenmiştir. Yani Tutankamon'un hançerinden 1000 yıl daha önce. Meteorik demir nadir de olsa bulunabiliyor. Üstelik madenlerden değil çoğunlukla yüzeyden. Gelin birlikte günümüze ulaşan büyük meteorik demirlere bir bakalım. Bunlardan biri, 1864 yılında sahrada bulunan ve yaklaşık 500 kilogram ağırlığındaki tamentit demir meteoriti. Bugün Fransa'daki Volkan Parkı'nda sergileniyor.
Bir diğeri Cape York meteoritidir. Bu meteorit de Tutankamon'un hançeri gibi oktaedrit sınıfındandır. Toplam kütlesi 58 tondur ve en az 8 büyük parçadan oluşur. En büyük parçası 31 tondur. Düşünsenize ne kadar çok hançer yapılabilir. Bu meteorit, Amerika ve Danimarka tarih müzelerinde sergilenmektedirler. Willamette meteoriti ise, yerli bir Amerikan kabilesi tarafından kutsal bir nesne gibi tapınım görmüştür. Hoba, dünyada tek parça kalmış en büyük meteorittir. Namibya'da bulunur. 60 tondan fazla olduğu tahmin ediliyor. Tarih öncesi ve tarihi çağların kullanılan üretim nesneleriyle tarihlendiğini biliyoruz. Taş, bakır, tunç ve demir çağları gibi. Tüm dünyada bu üretim nesnelerinin bulunduğu ve kullanıldığı tarihler farklıdır ve dolayısıyla çağların tarihleri de değişir. Ancak kabaca tarihlendirmeler bu şekildedir. Bu tarihleri ve devirleri bilmek ilginizi çekebilecek arkeoloji ve tarih araştırmalarında size yol gösterebilir. Evet, buraya kadar sanırım Tutankamon'un hançerinin uzaydan gelmediğini anladık. Ancak demirinin bir meteoritten alındığını da öğrenmiş olduk. Mısır piramitlerini dünya dışı canlıların yapmadığı gibi, bu hançerin de yapımını dünya dışında aramamalıyız. Bu kadar demirden bahsetmişken ekstra bir bilgiyle videomuzu tamamlayalım. Demir çağından önce altın, bakır ve bakır kalay alaşımı olan tunç uzun yüzyıllardır kullanılıyordu, ancak bunların hiçbiri yeterli sertlikte değildi. Taşların kesilmesi veya yontulmasında, savaş aletlerinin malzemesinde, tarım ve üretim aletlerinin üretiminde bu metaller yeterli dayanıklılığı sağlayamıyordu. Hem mimari yapılarda hem tarım aletlerinde hem de sanatsal üretilerde kullanılan işçilikler, detaylı bir şekilde incelendiğinde kullanılan iş aletinin metali tespit edilebilmektedir. Örneğin demir çağından yüzyıllarca önce yapılan tonlarca ağırlıktaki dikili taşların kesiminde, işlenmesinde, taşınmasında ve yerine dikilmesinde demir herhangi bir gereç kullanılmamıştır. Bu bile hem eski ve çok gelişmiş Atlantis gibi bir medeniyetten gelmediğimizi hem de uzaylı astronot teorilerini reddetmemizi gerektirecek önemli bir delildir. Demir madenlerinin kazılması ve işlenmesinin öğrenilmesi medeniyet için büyük bir gelişme ve aynı zamanda büyük bir yıkımdı. Demirin keşfine kadarki çağlar üretim nesnelerinin adlarıyla yani taş devri, bakır çağı, tunç çağı ve demir çağı gibi adlandırmalarla anılırken, bundan sonraki çağlar fetihlerle ve medeniyetlerle anılacaktı. Demirin ilk kullanılmaya başladığını düşündüğümüz yüzyıllar, büyük bir yıkıma sahne olmuştu. Bugünkü Kafkaslardan, belki de yakından tanıdığımız bir halk tarafından demir madeni bulunmuş, işlenmiş ve sertleştirilmişti. Demirden sert kılıçlar, zırh parçaları, kalkanlar, gelişmiş, teknolojik, yıkıcı bir ordu oluşturmuştu. Demir kılıçlar, nispeten daha yumuşak bakır ve tunç kılıçları bir vuruşta ikiye bölerek önüne çıkan orduları ezip geçmişti. Milattan önce 1200'lerden 800'lere kadar 400 yıl, Bronz Çağ çöküşü veya Akdeniz Karanlık Çağı olarak adlandırılır. Bu dönemde Bronz Çağı boyunca oluşmuş tüm düzen yıkılmıştı. Krallıklar ya yıkılmış ya da daha dar kesimlere çekilmişti. Sanatsal üretim, yazılı kayıtlar, kent gelişimleri bu dönemde tamamen durmuştu. Bu döneme ait arkeolojik kazılarda tam bir sessizlik hakimdir. Kültürel bir kayıt neredeyse bulunamaz. Yunan Yarımadası'ndan Ege adalarına, Troya'ya oradan Hititlere, Hattuşa'ya oradan da Babil, hatta Gazze'ye kadar yakıp yıkılmış ve yağmalanmıştır. Her bir arkeolojik alanın bu dönemi bir yangın tabakasından ibarettir. Bu sessiz yüzyıllar boyunca demirin silaha dönüşmesi hızlanmış ve artık büyük imparatorluklar ve fetihler çağı başlamıştı. Sevgi ve doğru bilgiyle kalın.